Strasbourg'a geldik. Heyecana bak, heyecana. Tramvay diğer şey. Şimdi ne yaptık? Münih'ten çıktık. Strasbourg'a geldik. Şehir merkezinde her yerde olduğu gibi burada da araba park etmek vesaire çok sorun. Bu Avrupa'da bizi kurtaran şeyler park and ride'lar oldu. Yine şehrin birazcık dışında park and ride bulduk. Oraya arabamızı park ettik. Bütün günü 4.20 mi? 30 mu? 30. 10 sentin lafını Tamam. yapmayalım şimdi. Oraya park ettik ve burasının şöyle bir de avantajı var. 7 kişiye kadar size gidiş dönüş bir tramvay bileti veriyor ve siz onu kullanabiliyorsunuz. Böyle de bir plus. Yani artı. Zaten biz sadece Strasbourg ufak bir yer. Biz zaten sadece merkeze gidip görülecek yerleri görüp geri döneceğimiz için mükemmel bir sistem oldu. Evet. Yani hem park etmiş olduk hem biletimizi almış olduk vesaire vesaire. Vesaire. Evet. Hadi Strasbourg'a gidelim. Hadi. Yani geldik merkeze gidelim. 2 dakika sonra tramvay geliyor. Tramvaydan Notre Dame'dan bir durak önce indik. Çünkü baktık ki yani biz de çok araştırarak gelmedik bu arada. Republic Meydan yani Republic diyordu dedik burada bir şey vardır inelim. Geldik. Şu an tam böyle meydandayız. Meydanda durduğunuzda arkanızda Ren Sarayı var. Birazdan içerisine gireceğiz. Çok güzel bahçesi varmış. Zaten şu an bulunan bahçe de çok güzel bu arada. Hemen önümüzde şey var. Üniversitenin kütüphanesi var. Hemen bu tarafımızda da Ulusal Tiyatro binası var. Sanırım şuradan kulenin tepesi gözüken yerde Notre Dame Katedrali. Notre Dame Ben nedense Notre Dame kambur diyeceğim, saray diyeceğim. Bu video boyunca ben ona katedral her şey diyeceğim büyük bir ihtimalle. Ya burası çok güzel park, baksana ağaçlara falan. Güzel bir meydan. Buranın içine bahçe mi var demiştin sen? Evet, yani yorumlarda öyle yazıyor. Bir gidip bir bakalım. Tamam. Not open to public, it will be accessible on 21.09.2024 and 22.09.2024. Bir gün boyunca herhalde açık olacakmış, yani ulaşılabilir olacakmış bak. Evet. Halka açık değilmiş, Evet. Sadece o tarihlerde O gün açılacak açık olacakmış. Yani videoyu Eylül ayında izleyecek arkadaşlar. Eylül'ün 21-22'sine gelirseniz burası açık olacakmış. Şu anda kapalı. Peki bahçesi acaba kapalı mı açık mı? İşte bahçe dedikleri Şurada yer kapı burası var. değildir herhalde. Şurada bir kapı var. Oraya bir bakalım. Sarayın içinde Renault araba var. Yani Almanya'dan geldikten sonra. Yani. Bu arada evet güzel bir bahçeye benziyor ama buraya da giriş yok. O zaman Bu arada onlar galiba saat yazmışlardı ya, hafta sonuna bir saat yazmamışlar. Fransız. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gibi geldi bana. bana da öyle geldi. Zaten hani kapalı. Bugün cumartesi değil mi? Bugün cumartesi. Günlerdir yol olunca gün algım kayboldu benim. Ben şu an hangi gündeyiz sormadan, teyit almadan şey yapamıyorum. Kaç gündür yolda olduğumuzu bile kaçırıyorum arada. Bir de şurada bir kapı daha var. Oradan da bir bakmaya çalışırız. Sonra Notre Dame'a doğru devam ederiz. Yok kapalı. Bu da mı gol değil? Bu da gol değil. Bir de şeyi kaçırdık. Saat 12'yi kaçırdık. 12 Birkaç mi? dakikayla. Yok katedraldeki şeyler, çanlar çalıyor şu anda. Hadi o zaman biz... Zaten çan ses yapıyor ya. Benim kafam kaldırmıyor.
Peki yönümüz ne? Ben Şu şurada taraf- bir şey daha gördüm bu Şurada arada. bir şey gözüküyor. Şöyle böyle öyle gideceğiz. Şunu demek istiyorum. Haritadan bakalım çünkü aynısından şurada da bir şey var. Orası doğru yer mi? Bence orası doğru yer. Sen diyorsan doğrudur. Hadi gidelim. Tam da kentsel dönüşümler yazacağım ben buna ama. Komik değildi diyemem. Komikti de diyemem. Ama güldüm. Vazgeçtim, komikti. Çok gaza geldin opera binasını görünce. Burası da Strasbourg Opera binası. İçine giriliyor mu hemen bakıyorum. Ne oldu? Yani İngilizce bir şey yazmıyor. Sadece şurada bir anlayabildim. 12.30, 18.30 yazıyor. Saatler arasında bir numara var ama. Bu kapı komple kilitli zaten. Burası da kapalı. Opera Aa, bak, binası tam önünde böyle bir Geniş park. camlı şey. Aa. Cam var. Tramvaymış ya, gezi tramvayı gibi. Tam önünde de böyle bir taşınabilir park kurmuşlar. Hadi o zaman devam edelim. Bu arada burayla ilgili gene 2. Dünya Savaşı bilgisi vereyim ben. Ver. Burası 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından işgal edildikten sonra az önceki Ruin Palas'ı Almanlar karargah merkezi olarak kullanmışlar. Nereden bu konuya geldim? Tam şurada da 2. Dünya Savaşı anıtı var. İşgal anıtı koymuşlar. Ya gene hep bilgi. Mükemmel. Bu meydan Orta Çağ'da halkın kutlamalarının falan yapıldığı ve aynı zamanda at pazarı olarak kullanılan bir meydanmış. Daha sonrasında 1740 yılında şu gördüğünüz ağaçların hepsi ıhlamur ağacı, ıhlamur ağaçlarıyla donatılmış. Daha sonrasında da işte trafiğe falan kapatılmış. Yine böyle ünlü bir meydan olarak geçiyor. Şey falan opera binasının açılması, belediye binasının falan da açılmasıyla burası hani Strasbourg'un genel olarak toplanma meydanı. Meydan olmuş ya. Evet. Hani belediye meydanı. Şimdi ıhlamur ağaçlarını falan budamışlar birazcık. O yüzden çok şey görünmüyor ama Zaten sağlıklı bir büyümesi- 740'da ektikleri ıhlamur ağacı da bunlar değildir diye düşünüyorum. Bilemem. Ihlamur o kadar yaşar mı ya? 300 sene? Şu an hiç bilemedim. Yaşamaz ya ıhlamur 300 sene. Ne yaşayacak? Neyse hadi gidemedik katedrale. Hadi gidelim. Sen çek. Ha, seni oradan tam kadınla kafa kafaya çarparken çekiyordum. Ben onu seviyor olabilir miyim? Yok hani yiyip boğuluyor. Ha gibi. evet. Bilmeyenler için anlatmak ister misin? Kendisinin yumurtaya alerjisi var. Beze yeme gibi bir gaflette bulunup ölüyormuş. Biraz daha da küçük bir düzelteyim. Yumurtanın beyazına alerjim var. Ben de onun yumurtanın beyazıyla yapıldığını bilmiyordum üniversite zamanında. Ki üniversiteye kadar iyi gelmişsin Tabii sen. tabii. Ben görmedim ki öyle bir şey daha önceden. Neyse ben onu gömdüm. Tadı da çok güzeldi bu arada. Yiyebilen herkese şu an özeniyorum. Beni bir tane veteriner kurtardı. Bir sağlıkçı diyelim. Veteriner. Yani bundan alınmıyorum, gücenmiyorum beni bir veterinerin kurtarmasından. Ha bak bu ne güzel olmuş. Sanat yav.
Evet, Fransa'da turumuza devam ediyoruz. Bak, yürüyeyim demezsiniz. Hepsi de zaten şişko şişko. Bisiklet geçiyor. Vay vay vay. Bu nasıl bir bina? Burada bir şeyler yazıyor. Bir okumaya çalışayım bakayım. Evet, Notre Dame Katedrali'ne geldik. İçeriye girdik, dışarı çıktık, bilgilerimizi veriyoruz. Tam zamanında girmişiz, müthiş bir sıra oluşmuş şu anda. 12.45'te başladı bizim girişimiz. Burası, 11.45-12.45 arası kapalı. bu da ekstra bir bilgi. Şimdi burası Notre Dame deyince aklımıza iki tane yer geliyor. Yani aslında bir tane geliyor. Burası ikincisi. Asıl Notre Dame, Victor Hugo'nun falan da kitaplarında yer alan Paris'teki Notre Dame, burası Strasbourg'daki Notre Dame ve aslında bir zamana kadar dünyanın en uzun kilisesiymiş. Şu anda 6. sırada. Yine de çok büyük yani. Gotik tarzda yapılmış. Hatta bir dönemde en büyük binası. Evet. Ya sadece kilise olarak değil, en büyük bina olarak da geçiyor uzunca süre. Yani muhteşem bir yapısı var. İçerisi de dışarısı da şahane. Üzerinde binlerce heykel var. Gotik tarza yapılmış bir eser. Burayla ilgili söyleyebileceğimiz başka neler var? Bu Notre Dame zaten Türkçe'ye çevirdiğimizde bizim kadınımız gibi bir şey ifade ediyor. Yani Meryem, Hazreti Meryem'e ithafen yapıldığını simgeliyor, ifade ediyor. Onun dışında ekleyeceğimiz diğer bilgileri de Hüseyin Kemal Yaratılmış bizlere veriyor. Şimdi Strasbourg çok uzunca süre Almanya-Fransa arasında gidip gelen bir bölge olduğu için burası ne kadar Katolik bir kilise olsa da bölge Katolik bir bölge, yani inanç olarak Katolik inancı olsa da bölgenin yönetim yapısı ASES denen ya da ASAK denen, artık nasıl olduğunu bilmedi, sistemle yönetiyor. Bu da şu demek: Alman Protestan yönetim, dini yönetim biçimi. Alman Protestanlık yönetimin biçiminde kiliseler devletten direkt ödeme alırlar. Aynı bizdeki camilerin mantığı gibidir. Yani hani ödemeleri, işlemleri bir devlet tarafından yapılır. Katolik ve Katoliklerde ise bunu ayrı yapıları olduğu için, din ve devlet işleri ayrı yapıları olduğu için burada kendi işlerine çevirmek zorundadır kiliseler. Buraya geldiğiniz zaman bu katedrale aslında ücretsiz girilmesinin tek sebebi Alman Protestan yönetim yapısında olduğuyla alakalı. Oradan ayrılıp normal Katolik yönetimlere geçtiğiniz zaman bu tarz kiliselerin hepsine ödeme yapmaya başlıyorsunuz. Bu arada yine kulelerden birine çıkabiliyorsunuz. Onun bir ücreti var. Yine onun da sırası vardı. Şu an bitmiş galiba. Onun sırası bitmiş ya. Yine oraya da çıkış yapabiliyorsunuz ve bayağı büyük bir manzarayı seyredebiliyorsunuz. Merhaba dayı. Merhaba Tabii dayı. burası efsane kalabalık ve turistik bir yer olduğu için Güldeniz emmilerin, teyzelerin arasında kaldı. Bunların yaş Neyse. ortalaması 85 ya. Geziyorlar, ne güzel. Bir de şeyi söylemedik, içeride bir astronomik saat var. Yani içeriye girince zaten görürsünüz ama mutlaka geldiğiniz zaman buraya uğrayın. Onun Eğer dışında- bizim gibi tam açılış saatine gelirseniz bir tur attığınız sırada hemen orası çalmaya başlayacaktır. Ve çalmaya başlayacaktır dedim, belki bizim geldiğimiz saatle alakalı olabilir ama bir tık at ve dın yaptı. Bu gezi boyunca birkaç tane böyle büyük saat gördüğümüz için bunun Şımarıklık. çalması şey oluyor. Aman öyle şey mi olur diye. güzel ama ben bayağı bayıldım. Şimdi Şimdi gezimize devam Tamam. ediyoruz bakalım. şeyle ilgili bilgiyi verdin mi? Neyle? Buranın Noel bölge. Ha, Dur. onu da söyleyelim. Hazır. Kesip biçtikten sonra kapatıp hemen açınca aklımıza gelen eksik bilgilerden bir Şimdi tanesi. burası Strasbourg daha doğrusu Noel'in başkenti olarak anılıyor. Ya bir şey söyleyeceğim.
Noel Baba bile Antalyalıyken biz başkenti nasıl kaçırdık Noel ya? kutlamıyorsun. Çok güzel orada şey Kutlamıyorsun. yapardık, turizm patlatırdık. Burası Noel'in başkenti olarak anılıyor. Tam bu Noel zamanında çok buralar renkleniyor, pazarlar işte şeyler falan kuruluyor. Ne diyeyim ona? Pazar kuruluyor. Pazar kuruluyor. Noel'in pazarları kuruluyor. Alışveriş yerleri kuruluyor. Tam bu meydanda yapılıyor hepsi. Bayağı renkli bir hal alıyor. Zaten burası ve Kolmar biliyorsunuz birbirine çok yakın. Her iki tarafta da benzer yapıda Noel alışveriş yerleri Çok güzel oldu. Şöyle kuruluyor. diyeyim. Strasbourg'un da Kolmar'ın da ilk düşündüğünüz zaman aklınıza gelen şeylerden bir tanesi Noel zamanı, Noel kutlamaları. Hani burası Noel'in aynı zamanda başkenti olarak geçtiği için hani ekstradan da bir önem arz ediyor burada Hristiyan halkı için. Aynı zamanda da görüntüler çok renkli, çok şekilli, çok cafcaflı kutlanıyor. Burası ve Kolmar zaten hani söylendiği zaman ilk insanın aklına Noel zamanında gidilecek yer olarak geçiyor. Bu da bilginiz olsun. Ama bence gelinmez o kalabalıkta. Çünkü benim ruhum emmi, kalabalığa gelemiyorum. Evet. Şimdi burada göreceğimiz noktalardan bir ya da iki noktamız daha kaldı diye hatırlıyorum. Ondan sonra biz artık Kolmar'a devam edeceğiz gibi düşünüyorum. Ama Kesin bir şey söylemiyoruz. Bir bakalım etrafa. Evet Monsieur, Monsieur, Rohan Sarayı'na hoş geldiniz. Yani birbirine çok yakın yerler, çok zorlanmadık. Yemek yedik sindiremeden 2 adım atıp gerçekten Rohan Sarayı'na geldik. Yine Ren Nehri'nin kenarında, belki sen bir Ren demek istersin, dene Ren. bakayım. Ren Nehri'nin kenarında bir saray, eski zamanlardan kalma. Allah Allah, bayağı. Evet, barok mimariyle yapılmış. Aslen aslında hani İngiliz ve Fransız karışımı gibi mi söylemek lazım? Nasıl söylemek lazım? İngiliz esintili Fransız. Ya Fransız asil bir ailenin ama hani İngiliz kökenleri mi varmış, neymiş? Ya şimdi İyice bunu karıştı. aslında anlamak için şöyle bir mantık var. Orta Çağ'a geldiğiniz zaman sizin İngiliz dediğiniz kişi Fransa'ya gelip kral olabiliyor. Fransız birisi gidip işte Macaristan'da kral olabiliyor ya da oradanın asil ailelerinden bir tanesi olabiliyor. Orası aslında o dönemde çok bu kolay bir şey, ırktan bağımsız bir şey olduğu için onun etkisi. Yani bir İngiliz ailenin Fransa'ya gelip buranın işte soylularından bir tanesi olması. Yani böyle Gibi bir gibi. sistem aslında. Öyle bir saray. Ben devamında şunu söyleyeyim o zaman. Rohan ismi aynı zamanda Tolkien'in hikayelerinde geçen, Evet. bizim de kralımız olan canımız Rohan'dan ismi aynı Rohan'dan geliyor aslında. Ya işte İngilizlik kısmı zaten oradan. Hani o Tolkien hikayelerinde geçen Rohan ailesi bu İngiliz Rohan ailesine atıfta bulunmak, onlardan referans alınaraktan yapılmış bir şey. Buranın içinde 3 tane şey var, müze var. Üçüne de ayrı ayrı giriş yapabiliyorsunuz. Neydi? Şimdi müzelerin isimlerini unuttum ama biri işte şeydi, Ulusal Tarih Müzesi, birisi Çağdaş Sanatlar Müzesi. müzesi falan. Yani Öyle 3 tane şey var, müze var. Giriş yapabilirsiniz isterseniz. Viyana'dan, Prag'dan sonra artık bu müzeler böyle çok şey geliyor. Müze gibi Yani geliyor. tüm müzeleri gezerek devam etmeye çalışmak bizim için çok zor. İmkansız. O Yani yüzden hem ekonomik anlamda zor hem de ekonomik zaman anlamda anlamda zaten zor. çok zor. Çünkü müzelerin anlamda fiyatları artık hani 15 euro, 20 euro gibi fiyatlara tekabül ediyor. Bazı yerlerde 30 euro 30 ve daha euro. fazlasıydı. Bizim seyahatimizde nereden baksan planladığımız 15-20 şehir olduğunu ve her şehirde de böyle bir müze olduğunu hesap edersek bizim o kadar paramız yok. Açık söyleyelim. O zaman Strasbourg'u bitiriyoruz ve 70 kilometre uzağa gidiyoruz ve Kolmar'a Kolmar'a doğru devam ediyoruz.
Devam O zaman ediyoruz. bir sonraki video Kolmar'da. Haydi Haydi ne? gidelim. Gidelim.